Sevgili izleyiciler merhaba. Ben Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Profesör Doktor Soner Kazaz. Uzmanlık alanım süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı olup bu alanda 26 yıldır araştırmalar yürütmekteyim. Bazı YouTube kanalları ve sosyal medya hesaplarında çeliklerin köklendirilmesinde aspirin ile tarçının köklenmeyi teşvik ettiğinden bahsediliyor. Ben 26 yıllık akademisyenim. Bu tarz bilgiler kesinlikle yalan ve yanlış. Tarçın ve aspirin çeliklerin köklenmesini kesinlikle teşvik etmez, etkilemez. Aspirin çelik köklenmesini kesinlikle etki etmez. Tarçın çeliklerin köklendirmesine kesinlikle etki etmez. Bu tarz paylaşımlara kesinlikle güvenmeyin ve inanmayın ve uygulamayın. Ortancaları iki farklı çelik tipiyle çoğaltabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Kasım ile Mart ayları arasında aldığımız ve yapraksız olan çelikler. Biz bunlara odun çelikleri diyoruz. Odun çelikleriyle çoğaltmada köklenme daha uzun sürüyor ve kış aylarında da uygun koşulları bulamayabilirsiniz. Onun için sizlere tavsiyem ortancalarınızı Mayıs ile Eylül arasında yapraklı çeliklerden yapmanız. Yapraklı çeliklerle çoğaltmak ve köklendirmek çok daha kolay. Peki ortancalarda yapraklı çelikleri nasıl alacağız ve nasıl köklendireceğiz? Şimdi bunları sizlere uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Çelik yaparken temiz ve keskin bir makas kullanın. Makasınızı kolonya ile, alkol ile ya da çamaşır suyu ile dezenfekte edebilirsiniz. Makasınızın mutlaka keskin olması gerekiyor. Dalı keserken ezmemeniz gerekiyor. Bu hususlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Ortancaları yapraklı çelikle, biz bunlara tepeceli ya da yeşil çelik diyoruz. Nasıl alırız? Bakın şurada ortancamızı görüyorsunuz. Bunun şifresi, püf noktası şu. Ortancada tepeceli yani yapraklı çelik yapacaksanız dalın ucunda gonca olmayacak, çiçek olmayacak. Şifremiz bu, ipucumuz bu. Birincisi bu. 2. Çeliği nasıl alacağız? Çeliğimizi bitkiden minimum 4 yaprak çifti bulunduracak şekilde alacağız. Bakın ortancada yapraklar karşılıklı. Birinci çift, bakın ikinci çift, şurada daha net gösterelim size. Üçüncü çift yaprak, bakın yapraklar karşılıklı burada. İkisi de karşılıklı çıkıyor. Ve bu da dördüncü yaprak. Ne yapıyoruz? Dördüncü yaprak, bakın 1, 2, 3 ve dördüncü yaprak çiftinin en az 2-2,5 santimetre altından eğik kesiyorum. Bakın şu şekilde. Eğik kestim. Çeliği kestikten sonra en az 1 saat su içerisinde bekletin. Bakın bunları biz daha önce kestik ve su içerisinde bekletiyoruz. Size tavsiyem çelikleri sabah alın ve en az 4 saat suda bekletin. Suda fazla bekletirseniz dalınızda daha fazla su yürümüş olur, daha fazla su çekmiş olur ve çeliği köklendirme ortamına diktiğiniz zaman köklenmesi daha kolay olur. Onun için çeliklerinizi en az 1 saat, ideal olarak 4 saat civarında suda yani musluk suyunda bekletebilirsiniz. Çeliğimizi aldık. Nasıl hazırlayacağız bunu? Alttaki 2 yaprağı çiftini biz atacağız. Bakın şöyle koparacaksınız. Bakın alttan birinciyi kopardım. İkinciyi de kopartıyorum. Bakın şunu da ben koparmış oldum. Şimdi ne oldu? Bakın bir tepede küçük yapraklarım var. Altta da büyük yapraklarım var. 4 gözlü fakat üzerinde 4 yaprak olan bir çelik hazırladım. Çeliği alttaki gözün altından en az 2-2,5 santimetre eğik kesin. Sevgili izleyiciler, burası çok önemli. Bakın en az 2-2,5 santimetre. Bakın şuradan tekrar ben size keseyim. Şu şekilde kestim. Peki şu an çeliğimizi hazırladık. Tabii bunu şu an size göstermek için yapıyorum. Bunu suda bekletmek gerekiyor. Şimdi 2 tip hormonumuz var. Öncelikle toz hormonumuz var. Bakın şu şekilde toz hormonumuz var. Çeliği öncelikle suya bandırın. Şu şekilde çeliğinizi suya sokup ve çıkartın, ıslansın. Neden? Çünkü çeliğimiz ıslak olduğunda toz hormona bandırdığımızda bakın burada görüldüğü şekilde çok daha fazla hormon tutacak. Peki daha sonra ne yapıyoruz? Çeliğimiz hazır şu an dikime. Çeliklerimizi nereye dikeceğiz? Köklendirme ortamı olarak ne kullanmamız gerekiyor? Bakın burada tek başına Hindistan cevizi torfu kullanabilirsiniz. 1. 2. Tek başına perlit kullanabilirsiniz. 3. Tek başına torf kullanabilirsiniz. Ya da
Hindistan cevizi torfu ile perliti yarı yarıya karıştırabilirsiniz. Ya da perlit ile torfu yarı yarıya karıştırabilirsiniz. Çelik dikerken püf noktamız şu. En az çeliğin altında toprağa girecek en az bir tane göz olması gerekiyor. Karşılıklı bunlar. Bakın sevgili izleyiciler. Dikerken gözün yukarısından bir parmak genişliğinde elimizle işaretliyoruz. Bakın şuradan işaretledim. Dikeceğim yeri işaretledim. Bunu dikerken kolaylık olması açısından deliği tavsiyemiz kurşun kalemle ya da tükenmez kalemle açın. Bakın burada da mesafemi ölçeyim. Ne kadar delik açacağımı göstermek istiyorum. Bakın çeliğimi şu kadar derinliğe sokacağım ben. Bakın hemen torfa geliyorum, işaretliyorum. Evet. Çukurumu açtım ben. Bakın şu şekilde. Çok derin açmayın çünkü çeliği çok derine sokarsanız o da iyi değil. Ve çok deliği derin açıp çeliği havada bırakırsanız ortasında alttan hava alır. O da sıkıntılı. Ondan sonra bakın sevgili izleyiciler. Çeliğimizi getiriyoruz. Bakın işaretlediğim yere kadar toprağımıza sokuyorum. Ve bu işlem çok önemli. Diktikten sonra mutlaka bastırın. Bu şekilde bastırmanız gerekiyor. Sevgili izleyiciler, bakın ortamlarımızı dikmeden önce suluyoruz biz. Bakın gerek Hindistan cevizi torfumuzu, gerek perlitimizi, gerek torfumuzu dikmeden önce bol suladık. Siz de bol sulayın. Yani bu çok önemli. Bol sulamanız gerekiyor. Çeliklerinizi dikerken minimum 2,5 santimetre derinliğe dikmeniz gerekiyor. Bakın gözümüz buradaydı. Hemen parmağımızla ölçümüzü aldık. Buraya kadar. Dikeceğimiz derinliği de bakın şurada görüyoruz. Bakın hemen bunu ben ölçmek istiyorum. Kaç santimetre derinlikte diye. Bakın çelik derinliğimiz 5 santimetre. Çeliğimizi diktikten sonra yaprakların su kaybetmemesi için fısfısınıza musluk suyu koyabilirsiniz. Ve yaprakları bu şekilde fısfısla sulayıp yaprakları nemlendirmeniz gerekiyor. Yaprakların su kaybetmemesi için destek çubuklarını kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde ben bambuyu hazırladım. Şu 1, şu 2, şu 3 ve bu da 4. 4 tane destek çubuğunu yerleştirdim. Daha sonra bakın şeffaf bir poşet almanız gerekiyor. Şeffaf bir poşeti alıp en az üzerinde birkaç tane delik açmanız gerekiyor. Bakın şurada biz daha önceden açtık zaman kaybetmeyelim diye. Poşetin şeffaf olması gerekiyor. Yani içerisindeki yaprağın güneş alması gerekiyor. Bu poşeti saksımıza şu şekilde geçiriyoruz. Poşetin mutlaka şeffaf olması gerekiyor. Bunu nereye yerleştireceğiz? Aydınlık bir yere yerleştirmeniz gerekiyor. Fakat serin bir yer olması gerekiyor. Bu şekilde çeliğinizi kesinlikle doğrudan ışık alan bir yere yerleştirmeyin. Evin içerisinde de olabilir, cama yakın bir yerde de olabilir. Fakat balkonda da olabilir. Buradaki önemli noktamız doğrudan ışık almayacak fakat aydınlık bir ortam olacak. Çünkü yapraklar güneşi alıp fotosentez yapacak ve köklenmesine yardımcı olacak. Günlük olarak yaprağımızın nemini korumamız gerekiyor. Biz bir poşeti geçirerek ser ortamı sağlamış olduk. Dolayısıyla günde her gün birkaç kez bu şekilde poşeti kaldırın. Poşeti kaldırdıktan sonra fısfısınızı alın ve yaprağa tekrar şu şekilde su püskürtün. Buradaki püf noktamız yaprağı mümkün olduğunca kurutmayın. Yaprak sürekli nemli kalsın. Ondan sonra tekrar ne yapın? Günde birkaç kez her püskürtmeden önce poşetinizi alıp daha sonra püskürttükten sonra poşetinizi çeliğinize geçirebilirsiniz. Ortanca çeliğinizi şu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bakın bir farklı yöntem göstereceğim. Yine bakın dalımızı kesiyoruz. Tepeden 1, 2, 3, 4 yaprak sayıyorduk. Alttaki 2 yaprak çiftini atmamız gerekiyor. Bakın koparıyorum. Bir çift kopardım. Diğer ikinci çifti de kopardım. Bakın buradaki çeliğin tepe yapraklarıyla buna baktığınız zaman bu elimdeki çeliğin yapraklarının buna göre çok daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Peki böyle yapraklarınız olursa, ortancalarınızda büyük yaprak varsa ne yapabilirsiniz? Şimdi size onun ipucunu vermek istiyorum. Bir ortanca çeliğinin uzunluğu 7 ile 15 santimetre arasında değişir. Bakın şu çeliği hazırladık. Ölçelim kaç santimetre bu çeliğimiz. Bakın şuradan bakın
şuradan yapraktan alıyoruz. Bakın şu kısımdan aldığımızda çeliğimiz bakın tam 15 santimetre oldu. Çeliğinizi dikerken alttan en az bir gözü toprak altına sokmanız gerekiyor. Az önce sadece bir tanesini sokmuştum. Bunda 2 taneyi size göstereceğim. Buradaki kritik noktamız, bu çelikteki püf noktamız, yaprak büyükse bakın tepedeki 2 yaprağa dokunmuyorsunuz. Onun altındaki yaprak çiftinden bakın şu yaprak büyük olduğu için bu yaprağın yarısını ya da 1/3'ine yakını kesiyorum. Bakın şu şekilde kestim. Diğer yaprağı da aynı şekilde yarısından değil, çok da büyük olmadığı için 1/3'lik kısmı kesiyorum. Bakın çeliğimiz bu şekilde oldu. Elimizde böyle bir çelik var. Daha önce de hazırladığım bir çelik vardı. O da bu şekilde bakın. Evet. Şimdi bu çeliği nasıl dikeceğiz? Az önce size toz hormona bandırmayı göstermiştim. Bu hormon farklı. Şimdi de farklı bir hormon size göstermek istiyorum. Bu köklendirme hormonu. İçerisinde NAA var. Nedir bu? Naftalen, asetik asit. Bir de İBA var. Bakın şurada İBA var. Bu da indol bütürik asit. Bu hormonu nasıl kullanacağız? Dozu nedir? Bu hormonu 1 litre suya yarım çay kaşığı koymamız gerekiyor. Evet bakın. Yarım çay kaşığı bu toz hormonundan alıyorum. Suya yerleştiriyorum. Suya koyuyorum. Daha sonra bunu karıştırıyoruz. Az önce ben torfa dikmiştim. Şimdi farklı bir köklendirme ortamı var. Perlit. Buna dikeceğim. Ve bu kez de az önce bir göz dikmiştim. Şimdi 2 gözü dikeceğim. Ve üzerinde de bir parmak mesafe bırakmam gerekiyordu. Şu kadar derinliğe dikmem gerekiyor. Hemen ölçümü alıyorum. Tükenmez kalemle ölçümü aldım. Saksımda bu kadar derinliğe sokmam gerekiyor. Saksımın çok daha derin olduğunu görüyorsunuz. Hemen bu kadar derinlikte bir çukur açıyorum ben. Delik açıyorum. Açtım. Çeliğimizi bakın işaretli yere tutuyorum. Bu deliğe açtığımız çukura bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra çeliğinizi dikin sevgili izleyiciler. Ve diktikten sonra da şu şekilde mutlaka bastırın. Çeliğimizi bakın diktik, bastırdık. Az önce hazırladığımız hormon vardı. Hormonu tekrar kullanmadan önce son kez karıştırıyorum. Ve bu kez bu hormon can suyu şeklinde veriliyor. Bakın diğer hormon farklıydı. Burada bu toz hormonu, çeliğe toz hormona bandırıyorduk. Burada farklı bir hormon vardı. Bu hormonu suda eritiyoruz ve can suyu şeklinde veriyoruz. Bakın şu şekilde bolca. Diktikten sonra şu şekilde bakın alttan su direne olmaya başladı. Bolca çeliğinizi hormonlu su ile sulayın. Can suyu şeklinde verin. Bir başka çelik tipi yine 1 çift, 2 çift, 3 çift ve 4 çift yaprak. 4 çift yaprağın altından hemen 2,5 santimetre eğik kesiyorum. Alttan 2 çift yani 4 tane yaprağı uzaklaştıracağım hemen. Uzaklaştırdım. Burada da şunu göstermek istiyorum size. Bakın buradaki yaprakların ikisi de büyük. Bu kez buradaki gibi 2 yaprağı kesmeyip büyük yaprağı 3'te 1 oranda kesebilirsiniz. Şu şekilde. Yarısını da kesebilirsiniz. Bakın şöyle kesiyorum. 2 küçük yaprağımız var. Diğer yaprağım büyük. Buradaki yaprağımı da yarıya kadar kestim. Kesim işlemini neden yapıyoruz sevgili izleyiciler? Yaprak büyük olduğu için su kaybı büyük olur. Dolayısıyla çeliğimizin, dalımızın ve yapraklardaki suyumuz çeker. Yani suyumu azalır, yumuşar yapraklar. Onun için yaprak alanını azaltıyoruz ki çeliğin su kaybı azalsın diye. Bu kez de kokopide dikim yapmak istiyorum. Hemen işaretlediğim yer kadar saksının ortasında delik açıyorum. Bunu da tek göz üzerinden dikeceğim. Dediğim gibi 2 gözle dikebilirsiniz. Bunu da tek göz üzerinden dikim yapıyorum. Dik bir şekilde yerleştiriyorsunuz ve bastırıp çeliğin hava almasını önlemek amacıyla iyice bastıracaksınız. Bastırdıktan sonra tekrar sizin kolaylıkla bulabileceğiniz hormonlu sudan vermek istiyorum. Çeliğimizin dip kısmına can suyu şeklinde veriyoruz. Bolca vereceksiniz. Saksının altından direne olmasını da mutlaka bekleyeceksiniz. Ortanca çeliklerinizi köklendirmede bahçe toprağı kullanmayın. Bu 1. 2. Toprağınıza yani torf olabilir, perlit olabilir ya da Hindistan cevizi torfu olabilir. Toprağınıza da gübre ilave etmeyin. Şunu düşünebilirsiniz.
gübre ilave edersek daha hızlı, daha erken köklenir, bol köklenir. Kesinlikle yanlış. Özellikle ilk 2 hafta yani 15 gün boyunca yaprakların kurumasına izin vermeyin. Sık sık poşetinizi kaldırarak su püskürtebilirsiniz. Üzerine poşet geçirmeyebilirsiniz. Eğer geçirmezseniz bu sefer daha sık su vermeniz gerekiyor. Daha sık su püskürtmeniz gerekiyor. Diğer bir hususumuz, toprağı hangi sıklıkla sulamamız gerekiyor? Bunu sorduğunuzda cevabımız şu. Öncelikle toprağı parmağımızla kontrol edeceğiz. Toprak sürekli nemli kalacak. Kurumasına izin vermeyin. Ama çok da sulamayın. Dolayısıyla parmağınızla kontrol ederek bunu takip edebilirsiniz. Suladığınızda suyun mutlaka alttan çıktığını görmeniz gerekiyor. Bu da bizim için köklendirmede önemli hususlar. Bunları söyleyebiliriz. Peki ortancaları diktik. Çeliklerimizi hocam dediğiniz gibi yaptık. Kaç günde köklenir? Sevgili izleyiciler, ortancalar 4 ile 6 hafta arasında köklenir. Bu sizin bakım koşullarınıza, koyduğunuz yere, çeliğinizin tipine, hormon kullanıp kullanmamanıza göre değişir. Ortamın sıcaklığına göre değişir. 7 hafta, 8 haftaya kadar uzayabilir bu süreç. Ama bizim yaptığımız çalışmalarda ve bizim yaptığımız köklendirmelerde genellikle 1 ile 1,5 ay yani 4 ile 6 hafta arasında köklendirmeyi başarıyoruz ve iyi bir köklenme sağlıyoruz. Sevgili izleyiciler, bakın biz ortancılarımızı nerede köklendiriyoruz? Şurada sisteme başlıkları var, bakın. Sis halinde su veriyor bunlar. Bunların altında köklendiriyoruz ve bunları belirli aralıklarla, otomatik bunlar, belirli aralıklarla çalıştırıyoruz ve durduruyoruz. Yaprakları sürekli bu şekilde burada nemli tutuyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Gölge diyoruz. Bakın köklendirirken aydınlık bir yerde fakat gölge bir yer olması gerekiyor. Bu şekilde de gölge tülümüzü örtüyoruz ve güneşten koruyoruz. Ve bu şekilde biz ortancalarımızı yaklaşık 5 hafta içerisinde köklendiriyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı videonun altındaki yorum kısmına yazarak ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaştırabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenerek paylaşmayı unutmayalım. Beni ayrıca Facebook Soner Kazaz ve Instagram Soner Kazaz isimli sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Facebook'ta Çiçek Bakımı ve Yetiştiriciliği isimli grup kurdum. Sizleri aynı zamanda bu gruba katılmaya davet ediyorum. Yeni bir video yayınladığımda haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.